Yine çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Geçen hafta senin konukların vardı, bu hafta benim konuğum var Yaman. Hakikaten ben de heyecanlandım. Bakalım izleyicilerimiz de heyecanlanacak mı? Şu anda bulunmuş olduğumuz yerde Göcek'te de çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Mega yat, süper yat sahiplerinin teknelerini nasıl yönetecekleri konusundaki soru işaretlerini Zomyat kurucusu Levent Baktır'a sorduk. Şu anda gömlek ve tişörtlerle burada olduğumuzu düşünüp İstanbul'da olduğumuzu sanmayın. Tabii ki Göcek'teyiz. Ekim'in ortalarında olmamıza rağmen burada hala insanlar denize giriyorlar. Hala şortlarla dolaşıyorlar. Dolayısıyla burada hani yaz bitmemiş, Instagram'da böyle fotoğraflar var ya, burası orası işte. Yaman Test Ride'de sezonu Göcek'te açmıştım. Evet. 2 tane azim tespit etmiştik. Şimdi sezonu kapatacak mıyız emin değilim. Biz her hafta kapatacağız diye programı kapatıyoruz ama özellikle bizim ülkemizin güneyinde sezon bitmiyor. Yanımızda da çok kıymetli bir konuğumuz var. Genelde biz teknelerle ilgili konuşuyoruz. Teknelerin hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Teknelerde yaşayan insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Özelliklerini aktarmaya çalışıyoruz. Ama bir tekneniz var veya yarın bir sayısal loto çıktı size, tekne sahibi olacaksınız. Bunun altyapısında neler var? Aslında bunun arkasında neler var? Onları öğrenmek lazım. Bir tekne sahibi olmak belki kolay ama onun içerisinde neler var? Yarın milyoner olduk, tekne almaya karar verdik ama bunun tabii ki arka planındaki bir sürü şey var. Bunları aslında sizden öğrenmek için. O yüzden size konuğumuzu da tanıtalım. Zon Süper Yat kurucusu Levent Baktır'la birlikteyiz. Aslına bakarsanız bir tekne sahibi olmaktan ziyade tekne sahibi olduktan sonra karşınıza çıkabilecek sorunları çözebilecek kişi. Oradaki neler yapıldığını, teknenin içerisindeki mürettebatın nasıl seçildiğini, yoksa sadece bir kaptanla mı hayatın devam edeceğini bize aktaracaksınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız öncelikle. Ve küçük bir saptama yapmak istiyorum burada, ortaya koymak istiyorum. Sezon ne zaman biter Göcek için çok geçerli değil. Burada sezon bitmiyor. Bitmiyor. Biz hep böyleyiz yani gördüğünüz halde veya şu anda bulduğunuz. görüyorsunuz. Ama bu gerçek. Yani biz kışın da denize giren, işte yelkene çıkan, yarışlara katılan, burada işte koyları ziyaret eden bir coğrafyayız. Kamera arkasında Göcek'e bir ofis açalım diye Volkan'la konuşurken şu an Demin ikna onu söyledim. olmaya Yani başladık. doğru karar diye söylemiştim. Şu an ikna olmaya başladık. Tekne sahiplerini burada çok görüyoruz. Yani Göcek önemli lokasyonlardan bir tanesi. Bodrum, Marmaris. Özellikle benim hani daha zamanında bir isim koymuştum. Turkuaz Riviera diye. Evet. French Riviera'nın karşısında duran bir şey olarak. O anlamda çok çok önemli bir lokasyon. Sadece bizim tekne sahiplerimiz değil, aynı zamanda tabii ki dışarıdan gelen Rusya'dan, işte Rus Cumhuriyetlerinden, Batı Akdeniz'den, Amerika'dan gelen tekneleri de burada çok sıklıkla görüyoruz. Bu insanlar tekneni aldıktan sonra arkalarında çok büyük bir dinamiği aslında çevirdiklerinin tekne alırken çok farkında değiller. Tekne sahiplerinin tekneye yaklaşırken özellikle biraz büyüdüğü zaman, tekne mürettebatlandığı zaman... Araya girerek şöyle bir laf söylemek Buyurun. istiyorum. Aslında demin geyini de yaptık. Buyurun. Bir tekne alırken mutlu olursunuz, bir de tekneyi satarken diye bir laf vardır ya. Bu doğru mu? Şöyle, tekneyi alırken ve ondan sonraki hayatı boyunca devamlı mutlu olmanız için bunu doğru yönetmeniz Evet. lazım. Ve bu yönetimi profesyonel ellerden almanız lazım. Tekne sadece tek başına bir ulaşım aracı veya gezi aracı ve eğlence aracı değil. Üzerinde mürettebatı olduğu zaman, bir hizmet verdiğiniz veya aldığınız zaman, bu sadece verdiğiniz zaman diyorum, sadece gezi için değil, aynı zamanda charter yapan tekneler de var. Tekne sahiplerimiz bunun üzerinden para da kazanıyorlar. Çok da güzel bir sektör. Deniz turizminin en önemli dalı. Bu tarafta da büyük bir mevzuatın, tabi olunan bayrak devletlerinin mevzuatlarının, Class Society dediğimiz Class Survey kuruluşlarının, bayrak devletlerinin kendi konu donatımlarının, yani buradan başka bir limana gittiğiniz zaman yapılan kontrollerin ve aynı zamanda da personel ve finansal yönetimin kontrol altında olması lazım. Kaptan bu noktada tekneyi aslında bir otel müdürü gibi çeviren kişi. Esas görevi de o. Bu mevzuatla ve bu teknik konularla ilgilendiği zaman öteki taraftan geri kalıyor.
Otel müdürünün düşünün ofise kapandığını ve sadece kağıtla, dosyalarla, işte mevzuatla ilgilendiğini. Çok zor. Peki hakikaten çok güzel bilgilendirme yaptınız ama şunu söylemek lazım. Yani şimdi tekneyi aldım. Mürettebatını kendim mi seçeceğim, siz mi seçiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Doğru mürettebat seçecek know-how'unuz varsa tabii ki siz seçebilirsiniz. Ama biz zaten Bana daha milli piyango dün çıktı. aynen çok güzel. Şu öyle bir know-how'unuz olmadığını varsayıyoruz ki birçok tekne sahibinin yok. Bizim yapımızın içerisinde Süper Yacht Akademi denilen bir bölüm var. Oradan yetişen zaten bir database'imiz var. Bunun dışında topladığımız çok değerli çalışanlarımızın database'i var. Siz yani mürettebat yetiştiriyorsunuz Dolayısıyla aslında. bir tarafında okul gibi. şöyle, Zone Süper Yacht 3'e ayrılmış bir kurum. Bir tarafında akademisi olan, bir tarafında teknik, finansal ve personel yönetimi yapan, diğer tarafında da bayrak devletlerinin temsilcini yapan büyük bir firma. Bunun bir tarafı akademi. O devamlı olarak bir fabrika gibi sektöre personel yetiştiriyor ve personel üst düzey yetiştiriyor. Hem Türkiye'ye hem de yurt dışına personel yetiştiriyor. O anlamda bu desteği bizden alıyorsunuz, evet. Peki teknelerin size'ı sizi ilgilendiriyor mu? Yani atıyorum Evet. şu arkamda görmüş olduğunuz devasa tekneyi almam gerekiyor mu? Yoksa ben 20 metre bir motoryat alarak da size gelebilir miyim? Çok basit bir kural ben biraz önce söyledim. O da şu, mürettebatınız varsa bir şekilde bunu yönetmek zorundasınız. Bunu da çok basitçe bir rakamla vereyim isterseniz. 4 ve yukarı mürettebatı olan tekneler, tayfası olan tekneler bir şekilde Süper Yacht yönetim sisteminin içerisinde dahil olmak zorunda. Biz şunu diyoruz. Biz size para kazandırmayız. Para kazandıracak olan yapılar charter firmaları. Biz bütün kayıplarınızı önleriz. Aslında verimli kullandırıyorsunuz. Aynen. siz Biz sektörü. bütün kayıplarını ve kayıplar aslında kazançlardan bazen çok çok daha değerli olabiliyor. Aslında belki bizi şimdi izleyen bir tekne sahibi de şöyle düşünebilir. Benim mürettebatım var ama bununla çalışmadım ama mevcut mürettebata eğitim de sağladığınızı biliyorum. Kesinlikle. Aynen. Mevcut mürettebatı upgrade etmek dediğimiz yani daha yüksek seviyeye taşıyıp Çünkü hem öğrenmenin teknik limiti olarak- yok. Kesinlikle. Teknik olarak, finansal olarak ve mevzuat olarak yetiştirdiğimiz çok önemli eğitimlerimiz var. Bunun dışında da finansal yönetim de çok önemli. Yani tersaneye girdiği zaman bir tekne nasıl boyanacağını, hangi boyanın alınacağını, önce nasıl bir aplikasyon oraya da yapılacağını. girmek lazım. Peki, Tabii. Yani ben tekne aldım, kullanıyorum da işte burada çıkıyorum, dolaşıyorum vesaire ama kış geldiği zaman veya Kesinlikle. işte teknenin bakımı geldiği zaman da ne yapacağını çok da iyi bilmiyorum. Aynen. Siz orada da hizmet veriyorsunuz. Aynen. Biz hem startup management dediğimiz teknenin inşası sırasında bütün süreci gözetmek, aynı zamanda da yaşam süreci içerisinde bakım onarımlarının yapıldığı süreçte de danışmanlık vermek üzerinde kurulmuş bir şirketiz. İçerisinde surveyorların, akademik eğitimli kaptanların, eğitmenlerin olduğu çok büyük bir ünite. Bu noktada o danışmanlığı da bakım, tutum ve tersanedeki yapılacak işlerin danışmanlığını da biz üstleniyoruz. O noktada da düzenli raporlarımızda zaten tekne sahibini bilgilendiriyoruz. Peki Türk tekne sahipleri bu komplike yapıya alışabildi mi? Kullanıyorlar mı? Şöyle çok ilginç, biz ilk firmayız tabii bu noktada. Batı Akdeniz'de 25 metre üzeri olan bütün tekneleri mutlaka bir Süper Yacht management firmasıyla çalıştığını biliyoruz. Biz de bu noktada zaten parmak bastık sektöre ilk olmak ve bu anlayışı getirmek için. Ve onların ne kadar memnun ve ne kadar kazançlarının optimize olduğunu gözettiğimiz için, gözlediğimiz ve buraya da gözeterek getirdiğimiz için onları davet ediyoruz. Çok anlatıyoruz. Hani çok şu anda çok yakın değil bir bu böyle bir oluşumu sağlamak ama anlattığımız zaman tekne sahiplerimiz de kaptanlarımız da bunu çok güzel bir şeyle karşılıyorlar. Yaklaşımla karşılıyorlar. Şu anda 22 teknenin işte management'ını yapıyor olmamız aslında bunun çok güzel bir göstergesi. Daha hızlı ilerleyecektir. Daha fazla bizim gibi management firmasının da çıkmasını, sektörün daha da yönetilebilir, daha da efektif olmasını biz gönülden istiyoruz. Biz sadece bizim görevimiz zon olarak daha iyi olmak, onlardan daha iyi olmak. Yeter ki artsın bu management firması mantığı. Gördüğünüz gibi aslında param var, tekne aldım, dertler bitmiyor. Bu dertleri yönetmek için de Levent Baktır'a başvuruyorsunuz. Bugün Levent Baktır'la beraberdik. Volkan'la birlikte milli piyango çıkarsa ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı öğrenmek için. Kime danışacağımızı gördük en azından. Göcek'ten sizi selamlıyoruz. Hakikaten güzel havanın tadını çıkartacağız. Şu anda kot pantolonumuzu çıkartmak üzere odalarımıza geçelim. Hoşçakalın. Ben de yarışa gidiyorum.